Evet, ben Profesör Doktor Ertuğrul Gürer, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Rehberliği'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Ve Siedre Antik Kenti'nin kazı başkanıyım, arkeoloğum. Siedre'de kazı çalışmaları 2019 yılında başladı. Bundan önceki çalışmalar ta 18. yüzyıla kadar gidiyor diye söz edebiliriz. Çünkü o dönem Avrupalı seyyahların genelde Akdeniz'e uğradığı, buradaki yerlerde gezdiği, bunların kayıtlarını yaptığı biliniyor. 1900 yıllarda çeşitli yazıtlar yayınlanıyor. 1994-99'da Alanya Müzesi tarafından bir kurtarma kazısı yapılıyor ki burada bulunduğumuz bölgedeki Sütunlu Cadde o dönem kazılıyor. 2015-2016 yılında Profesör Doktor Birol Can tarafından bir yüzey araştırması yapıldıktan sonra 2019 yılında Kültür Bakanlığı'nın izni ve desteğiyle benim başkanlığımda çalışmalar başlıyor. Bu çalışmalar hem Kültür Bakanlığı adına hem de Alaaddin Keykubat Üniversitesi adına yürütülüyor. Bu çalışmalar ilk olarak hamam bölümünde başlatıldı. Kentin en görkemli yapısı olan Roma döneminde ihtişamını gösteren bir yapıydı. Bu tarihlemeden önce bu kazı çalışmalarının tarihçesinden sonra kentin tarihçesine baktığımızda kentte ilk veriler milattan önce 9. yüzyıla tarihlenen seramikler karşımıza çıkıyor. Tabii o dönem 9. yüzyılda Anadolu'nun genelinde bir güvenlik problemi var ve yüksek kentler, bu yüksek taraflara yerleşmiş Anadolu'nun genelinde bunları görüyoruz. Büyük ihtimalle de korunaklı olduğu için kenti bu yüksek tepeler üzerine inşa ettiler. Yaklaşık 350 metre denizden yüksekteyiz. Bu demir çağ yerleşiminden sonra klasik ve Helenistik dönemle ilgili bilgimiz az. Roma ile birlikte artık daha fazla bilgi edinmeye başlıyoruz. Roma Cumhuriyet döneminde tabi bölge o dönem milattan önce 1. yüzyılda korsanların çok yoğun tehdidi altında. Bunu Pompeius Magnus, yani Romalı ünlü komutan gelip buradaki sorunu milattan önce 1. yüzyılda çözüyor ve artık o korsan problemi de ortadan kalkıyor. Milattan sonra 1. yüzyıl da kent ilk sikkesini basmaya başlıyor ki bu Tiberius dönemine denk geliyor. Tiberius döneminde bölgede aslında daha kuvvetli kentler var. İşte Korekeseion, Alanya veya daha doğuda Anamurium. Bunlar baktığımızda Siedre'den daha büyük kabul edilir. Ancak hepsinden daha önce sikke basma hakkını elde ediyor. Bu da kentin bu yarı bağımsız, Roma dönemindeki yarı bağımsız haline daha önce kavuştuğunu gösteriyor. Roma 2. 3. yüzyıl kentin en görkemli yapılarının yapıldığı dönem. Daha sonra 3. yüzyıl ve 4. yüzyıl biraz sıkıntı, genelde Anadolu içinde sıkıntılı dönemler. 4. yüzyılda sur yapıları, güvenlik yapıları yapılıyor ve bu problemler yine azaldıktan sonra 5. ve 6. yüzyılda kent nüfusu çok büyük bir sayıya ulaşıyor. Genelde 5000-6000 rakamları makul görülebilen sayılar. Ancak 5. ve 6. yüzyılda sadece mekanlar yapılmıyor. Kentte çok sayıda atölyenin yapıldığı, zeytinyağı fabrikalarının ve bunun dışında birçok üretimin yapıldığı işlikler kuruluyor. Ve bu döneme ait çok fazla kullanım seramiği var. Bu Anadolu'nun genelinde yine izlediğimiz bir olay. Doğu Roma, o dönemki Doğu Roma, Batı Roma'daki problem nedeniyle Anadolu'ya, Doğu Roma'ya gelen insanlar İstanbul'dan başlayarak Roma'nın en dışına kadar bu nüfusun arttığı antik kaynaklarda da bilinen bir gerçek. Bu 5. 6. yüzyıldaki refah 7. yüzyıla kadar sürüyor. 7. yüzyıldan sonra kentler küçülmeye başlıyor. Bizans döneminde kentin Hristiyanlığa geçmesiyle birlikte bu önemli toplantılara elçiler, yani psikoposlar gönderdiğini biliyoruz. 12. yüzyıla kadar bu listelerde Siedre'den psikoposların gittiğini biliyoruz. Çok az izle Anadolu Selçuklu'ya ait çok az iz var. Bunlar mimari değil, sadece küçük seramik parçaları. Belki Alanya Kalesi'nin o dönem korumak için görevlendirilen askerler burada sadece kalıyordu. Onun dışında bir mimariyle karşılaşmıyoruz. Kentin mimarisine baktığımızda biz dediğim gibi 2019 yılında başladık çalışmalara. 2023 yılında Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un gelişiyle ikinci bir başlangıç
diyebiliriz buna. 2023'ten sonra Geleceğe Miras projesiyle bakanlığımızın kente ayrılan ödenekler arttırıldı. Eskiden 2 ay çok az kişiyle kazı çalışmaları yapıyorduk. Şimdi 12 ay boyunca çok sayıda işçiyle kazı çalışması yapıyoruz. Ve bu bize her yıl 6 yıllık işçiyi de hesapladığımızda belki çok daha fazla 10-12 yıllık çalışmaları bir yılda yapmamızı sağlıyor. Şu anda baktığımızda neredeyse o 4 yılda 50-60 yıllık bir çalışmayı bu Geleceğe Miras projesi kapsamında çok sayıda işçi, çok sayıda teknik ekip, personel, bunun bütçesinin verilmesiyle gerçekleştirildik. Ve bir kentin 7 yıl içinde bu kadar tanınır hale gelmesi çok alışagelmiş bir şey değildi. Ancak Siedra 7 yıl içinde karşılama alanı olan ve gece müzeciliğine dahil edilen bir kent haline geldi. Çünkü 2019'dan beri yaptığımız planlarda bölgenin de yapısı nedeniyle ve kendi planlarımız doğrultusuyla bu gezi güzergahlarını, ana hatları aşmaktı. Kentte %85-90'ında orijinal zeminde yürüyorsunuz. Aşağıda da bahsetmiştim. Birbirine paralel caddeler ve bunları dik kesen merdivenler ki bir bazılarından geçtik. İnanılmaz bir şehircilik sistemi var. Antik dönemde insanlar tabii diğer kentlere baktığımızda daha düz yerleşimler, deniz kenarı yerleşimler. Buranın da bir liman kenti var. Günümüzde Adataş olarak adlandırılan bir bölüm. Gazipaşa, daha doğrusu Antalya-Mersin yolunun üzerinden geçtiği alan bir liman. Ve o bölümler tarım arazisi olduğu için şimdilik çok kazı çalışması yapma şansımız yok. Ancak burada şeyi görüyoruz. O düz kentlerde gördüğümüz sütunlu caddenin burada ana kayalara oyularak inanılmaz bir işçilikle buraya yapıldığını görüyoruz. Bu hem diğer kentlerle benzeşen özelliği ama Siedralıların diğerlerden ayrılan özelliği de aynı zamanda. Çok zor bir coğrafyada hem coğrafyaya uymak zorunda kalmışlar hem de coğrafyayı kendi mimarilerine uydurmaya çalışmışlar. O anlamda inanılmaz bir mimari ve estetik, sanat, her şeyi burada görebiliyoruz. Sütunlar granit, sütun altlıkları Muğla mermeri, birçok kısmı kaybolmuş ancak 2 tane orijinalden yola çıkarak Muğla mermeri analizlerle bunlar tespit edildi. Yine Muğla mermerinden yapıldı. Sütunların hepsi orijinal. Kuzey Ege, Asosya'da Aleksandra Turas'tan geldiğini analizler yardımıyla biliyoruz. Kentin merkezi aslında çatısı olan bir alan. Cadde kışın yağıştan, yazın güneşten koruyan bir alan. Arka tarafında batı tarafta dükkanlar, doğu tarafta daha siyasi bir bölüm var. Orada büyük ihtimalle nişlerin içinde önceden heykeller vardı. Arkamızda çeşitli yazıtlar, üst tarafta kentin üst bölümünde bir meclis ki bu kentte yazıtların çoğunda danışma ve halk meclisinden bahsediyor. Bu da burada bir aristokrat kesimin olduğunu ve iç işlerini kendileri yürüttükleri, tabii dış işlerinde Roma'ya bağlı ancak kendi kararlarını kendileri alıyorlar. Bu merkez dışında kentin en iyi korunmuş yapılarından biri hemen güneyimizde gördüğümüz Roma Hamamı. Kentin en iyi korunmuş yapısı. Hamamlar o dönemin en önemli sosyal mekanları. Her kentte mutlaka hamam oluyor. Bu da yine kentin coğrafyasına göre teraslama şeklinde yapılmış. O hamamın tüm mimarisini, o bölümleri, sıcaklığı, soğukluğu, havuz bölümlerini, hatta ılıklık dediğimiz o geçiş bölümlerinin hepsini bu hamamda görebiliyoruz. Hamamın bir özelliği de Türkiye'de ve dünyada tek olan 7x29 metre ölçülerinde mozaik bir zemine sahip. Bu zemin üzerinde de bir mitolojik sahne anlatılıyor. Herakles ya da Herküles Roma'daki ismiyle. Bunun 12 işi anlatılıyor. Herakles bir sinir anında karısına ve çocuğuna zarar veriyor. Bundan af dilenmek için de tanrılara yalvarıyor ve ona görevler veriliyor. Bu görevleri gerçekleştirirsen
seni affedeceğiz. Burada sırayla 12 tane çok zor, işte fantastik yaratıklar ile mücadele ediyor, çeşitli insanlarla mücadele ediyor, Amazon kraliçesiyle mücadele ediyor, Atlas'la görüşüyor, Hesperitlerden altın elmaları alıyor. Türkiye'de ve dünyada insan figürlerinde Herakles'in tek bir panoda işlenen tek örneği Alanya Siedra Antik Kenti'nde. Bir hamamın Frigidarium yani soğukluk bölümüne bunu işlemişler. Bölgede Herakles'le ilgili çok fazla şey buluyoruz. Bu bölgede Herakles'e çok saygı duyulduğunun bir göstergesi. Belki bir tapınımı vardı, yani bir tapınağı vardı, ancak onunla ilgili bir bilgimiz yok. Müzede, Alanya Müzesi'nde yine çok unik bir eser var, Herakles'in bronz eseri. Bu da yine bu Çamlıca bölümünden ele geçen, yakın bölgeden ele geçen bir heykeltıraşlık eseri. Herakles antik dönemin en sevilen kahramanıydı. Ancak burada daha ayrı bir statü kazanmış ve sevilmiş. Bunun dışında çok sayıda, tabii Hristiyanlıkla birlikte çok sayıda kilise inşa edilmiş. 7-8 tane kilise var. Kentin dışında da var. Hiç araştırma yapmadığımız yerlerde var. Hemen bu yukarımızda büyük kilise ve bir tapınak değiştirilerek şapelle dönüştürülmüş kilisemiz var. Bunun dışında o merdivenlerden bahsetmiştik. Sarnıçları, yine çok büyük sarnıçları kentin bilinen ve ilgi çeken bölümlerinden biri. Kaynak mağarası 2000 yıldır, belki de 3000 yıldır akan bir su var. 3000 yıldır o büyük sarnıçlara su taşımaya devam ediyor. Kentin bunun dışında bu caddeleri, sokakları, birbiriyle bağlantılı mekanları dışında zeytinyağı üretimine dair alanları da çok önemli. Bunlardan biri de ayağa kaldırılmış halde. Tamamen ahşapları tabii ki yıllar geçtikçe çürüyor, ancak tüm taş mekanizmasıyla en iyi korunmuş zeytinyağı işliklerinden biri burada tespit edildi ve çatı kısmına kadar ayağa kaldırıldı. Siedra'nın milattan sonra 5. 6. yüzyıla ait zeytinyağı ürettiği işliğindeyiz. Bu bölümde insan gücüyle zeytinleri kırıyorlar. Bu mekanizma dönüyor ve zeytini kırıp çuvallar içine o posayla birlikte koyuyor. Onlarca o çuvalın olduğunu düşünün. O çuvalları daha sonradan buraya getiriyor. Üst üste diziyor. Bu mekanizmada tabii o çuvalların etkisiyle yukarı kalkacak. Mekanizma böyle yukarı kalkıyor. Bunları çevirerek o aşağı gelerek oradaki çuvalları pres yapıyor. Pres yapılan o çuvallardaki zeytinyağı bu kanallar yardımıyla buradaki kabın içine akıyor. Zeytin sanayi tipi diyebileceğimiz zeytinyağı işliklerinden biri. Ki Siedra'da da bunlardan yüzlercesi var. Siedra Antik Kenti'nin büyük konutunda bulunuyoruz şimdi. Kentin en büyük sivil mimarilerinden birisi. Buluntular milattan sonra 2. yüzyılda, milattan sonra 7. yüzyıla kadar kullanıldığını gösteriyor. Burada da o bölümün girişi milattan sonra 5. 6. yüzyıllara tarihlenen bir bölüm. Ortadaki yazıtta güle güle kullan ifadesi tam giriş bölümündeki bölümde de artık o dönemin nazar boncuğu şeklinde diyebileceğimiz şekilde kıskanan ya da kıskançlık çatlasın anlamına gelen bir ifade yer alıyor. Vaftiz mağarası yine son dönemde de bizim çalışma yapmak istediğimiz alanlardan biri. Burası da duvar resimlerinin olduğu bir bölüm ve biz geçen yıllar yaptığımız duvar temizliği, duvar resimlerindeki temizlik çalışmalarında oradaki figürlerinden birinin Aziz Paulus olduğunu öğrendik. Yazıtıyla birlikte Aziz Paulus elinde bir kitap tutuyordu. Artık vaftiz diyorduk. Biraz şimdi ismi Aziz Paulus Mağarası olarak
dönüştü. Kentte yazıtlardan bahsettim. 50'ye yakın yazıtta, bunların birçoğu sporcu yazıtları ile ilgili. Güreş, boks ve güreş-boks karışımı sporların yıl içinde 4 kere 5 kere bu antik dönemdeki antik stadyumda yapıldığını biliyoruz. Kentte Danışma ve Halk Meclisi'nin bu arkamızda gördüğümüz yazıtta 2 kişiden bahsediyor. Karı kocadan bahsediyor. Bu karı kocanın da mezarları büyük ihtimalle buradaki Heron dediğimiz anıt mezar onlara aitti. Bunun dışında kentin Akropolis'i, Akropolis, akro yüksek demek, polis şehir demek. Kentin aslında erken döneminde yüksek şehri, yani tüm yönetimin merkezi olan yer orasıydı. Ancak orada da geç dönemde bir kale haline geliştiriyor. O Akropolis yapısını kaybediyor ve kale haline dönüşüyor. Kentin geneli ve görebileceğimiz mimariler konusunda bilgiler bu kadar. Siyedra'daki tüm anlattığımız yapılardaki eserlerin büyük çoğunluğu şu an Alanya Müzesi'ne götürülmüş durumda. Bazı eserler de şu an sergide. Özellikle belirtmek gerekirse 94-99 yıllarında bulunan 2 mozaik, 2024 yılında bulduğumuz 2 tane Nike heykeli sergide şu an ziyaretçilerin görebileceği eserler. Aynı zamanda yine 2024 yılında Martyrio'dan bulduğumuz çok güzel bir lahit yine sergide, ziyaretçiler bunları görebilir. Tabii arkeolojik çalışmalar tamamen baktığımızda büyük bir özveri ve refakat gerektiriyor. Çok zor, çok emek gerektiren çalışmalar. Alanya'nın malum iklimi de belli. Bu iklim şartlarında sabah erken saatlerde başlayıp akşam 5'e kadar çalışmaları sürdürüyoruz. Hem işçilerimiz hem teknik ekibimiz, arkeologlar, restoratörler, müzeciler, bunların hepsi bir bakıma özveriyle, gönüllülük esasıyla çalışıyorlar diyebiliriz. Son 3-4 yıldır bakanlığımızın Geleceğe Miras projesiyle gerçekten büyük bir ilerleme kat ettik. Bu ilerlemenin sonuçları da şu an bulunduğumuz karşılama alanında kendini göstermekte. Biz artık gezi güzergahı, tabelalar, güvenli alanlar şeklinde kenti ortaya çıkarttık. Gezi rotalarını hazırladık. Buraya ziyaretçilerimizi bekliyoruz.